Çukur'da intikam senaryosunun ilk yarısı bitti. Şimdi ikinci yarısı başlıyor. Koçovalıların hamleleri daha bitmedi. Tam aksine daha büyük bombalar önümüzdeki bölümde bizi bekliyor. Cengiz Yamacı hayatının en zor anlarından birini yaşatacak. Öte yandan Nehir ve Efsun Cengiz'in elinde. Buna karşılık Yamacı'nın yapacağı müthiş hamle herkese ekranları kilitleyecek. Veda eden ve yeni dahil olacak olan karakter kim olacak? Kulkan Erdenet'in yeni şovları merakla beklenecek ve dizinin kilit ismi çok yakında veda edecek. Ayrıca Vartolu ve Cumali amca nihayet sahneye çıkıyor. Tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamanız gereken bomba mevzulardan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak son sahne ve devamında olacaklarla beraber Efsun ve Nehir'in akıbetiyle başlayalım. Selim'in ölümünden sonra Koçovalılar intikam ateşiyle Cemil'i de yaktı ve Akın Cemil'i yok ederek bir nebze de olsa rahatladı. Ancak intikamlar bitmedi. Daha yeni başlıyor ve devamı gelecek. Yamaç, Akın ve Cumali üçlüsü Erdenetlere saldırmaya tam gaz devam edecek. Geçtiğimiz bölümde Cengiz'i adeta perişan eden Yamaç bölüme damgasını vurdu ve Cengiz'e karşı önce fabrikalarını patlatıp ardından yerlerde sürükleyerek ciddi bir galibiyet elde etti. Yeni başlayan bu savaşta Yamaç öne geçti fakat Cengiz, Efsun ve Nehir'i esir alarak beraberlik golünü atacak. Yamaç'a hayatının en zor anlarından birini yaşatacak. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Yamaç ne yapacak? Efsun ve Nehir'in ve tabi doğmamış çocuklarının da Cengiz'in elinde olduğunu öğrenen Yamaç çılgına dönecek ve hiç vakit kaybetmeden Erdenetlerin yalısını basacak. Geçen hafta yalıyı Akın taramıştı, şimdi ise Yamaç'ın taraması beklenecek. Ancak önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Efsun veya Nehir bu iki karakterden birinin diziye veda etmesi bekleniyor. Bunu birkaç defa dile getirmiştik ve bu zaman gittikçe yaklaşıyor. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde ince bir detay verildi. Fark edenler olmuştur. Kulkan Nehir'in evini basmaya geldiğinde korumaları etkisiz hale getirdikten sonra kısa bir süre camdan Nehir'i gözetledi. Tam bu anda Nehir'in yanındaki kasenin içinde duran portakallar göze çarptı. Portakal mevzusunu herkes biliyor artık. Ölümün simgesi olduğunu yeniden anlatmaya gerek yok. Portakalla aynı karede gösterilen, portakalı yiyen, içen veya herhangi bir şekilde temas kuran herkes diziye veda etti. Geçtiğimiz hafta da Sultan'ın portakal yediğini ve ölüm vaktinin yaklaştığını söylemiştik. Şimdi ise Nehir'i portakalla aynı karede gördük ve bu bir sinyal olabilir. Ancak Efsun'u da pek iyi senaryolar beklemediğini söyleyelim. Kısacası Yamacın bitmek bilmeyen acılarına yenileri eklenmeye devam edecek. Vartolu'nun sahneye çıkışına ve diziye veda edecek olan kilit karaktere geçmeden önce kısaca şunu da söyleyelim. Yamaç intikam yolunda tüm Erdenetleri için tek tek mezar kazdı ve vakti zamanı geldiğinde hepsini teker teker o mezarlıklara gömecek. Bu kesin. Hatta geçtiğimiz bölümde senarist adeta Cengiz'le portakal oyunu oynadı. Israrla portakal suyu isteyen Cengiz istediğini alamadı. Yani portakalı yiyemedi. Bu şu anlama geliyor. Evet, Cengiz ölecek ancak henüz değil. Israrla portakal isteyerek öleceğini sinyalini verdi. Ancak henüz portakalla temas kurmayarak ölüm vaktinin gelmediğini mesajını da verdi. Hatta Cengiz'in ölüm senaryosu da kısmen netleşmiş oldu. Efsun bu konuyla ilgili büyük bir spoiler verdi. Cengiz'le konuşurken 5 kuruşsuz kimsesizler mezarlığına gömüleceksin dedi ve ilerleyen bölümlerde durum aynen bu şekilde olacak. Hatta Efsun'un bu sözleri flashback olarak yeniden hatırlatılacak. Evet, şimdi gelelim diziye çok yakında veda edecek olan kilit karaktere. Bir önceki videoda Çağatay'ın bir süre dizide gözükmeyeceğini ve bu talebin Nejat İşler'den geldiğini söylemiştik. Önümüzdeki 2-3 bölüm içinde Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay karakterine veda edeceğiz dostlar. Ölümü ise Yamaç'ın elinden olacak. Israrla Çağatay'ın peşine düşen ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yamaç bir şekilde hedefine ulaşacak ve Çağatay'ın ipini çekecek. Bu durum 2, en fazla 3 bölüm içinde gerçekleşmiş olacak. Öte yandan Yamaç'ın Seren Erdenet'le yapacağı işbirliğini izleyeceğiz. Erdenetlerin gerçek yüzünü gören Seren Erdenet, Yamaç'a çok kilit konularda yardım edecek ve müthiş bir işbirliği izleyeceğiz. Ekmekçi Remzi Erdenetleri ve Çağatay'a bilgi sızdırıyor. Buna karşılık Seren de içeriden Yamaç'a bilgi sızdıracak. Şimdi gelelim Kulkan, Vartolu ve Cumali amca bombalarına. Kulkan'ın nasıl bir karakterde olacağını, yapacağı psikopatlıkları hem buradan hem de Instagram üzerinden anlatmıştık fakat anlattığımızdan daha da psikopat çıktı. Daha ilk bölümler etkisini gösterdi ve diziye damgasını vurdu. Psikopat ve hırçın yönüyle, keskin zekasıyla Koçovalılara ciddi zararlar vereceğini ilk dakikadan gösterdi. Kulkan'ın ince hamleleri devam edecek. İlerleyen bölümlerde Akın ve Yamaç'ta dövüş sahneleri de olacak. Hatta Kulkan'ı diğer Erdenetlerden ayıran ciddi bir özelliği var. Babasıyla konuşurken ben de onlar gibiyim, onların takıldığı ortamlardayım diyerek aslında Koçovalıları ve çevresini çok iyi tanıdığını, neler yapabileceğini çok iyi bildiğini belirtti. Kısacası Kulkan, Koçovalıların ve Çukur Mahallesi'nin dilinden çok iyi anladığını kanıtlamış oldu. Hamleleri de bu yönde olacak ve Kulkan'ın Çukur'a girişine şahit olacağız. Ayrıca Erdenetler ailesinde ölecek olan en son kişi Kulkan Erdenet olacak. Evet, bölüm başlarken Kulkan karakterini oynayan Genco Özak'ın ismi konuk oyuncu bölümünde geçti. Fakat bu durum sizi yanıltmasın dostlar. Timsah da zamanında konuk oyuncu olarak gösteriliyordu fakat uzunca bir süre dizide kaldı. Aynı şekilde Kulkan'ın da şu an önünde uzun bir yol var. Peki sizce Kulkan
karakteri diziye yakıştı mı? Oyunculuğunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin dostlar. Ve şimdi gelelim herkesin merakla beklediği Vartol ve Cumali amca bulmasına. Önümüzdeki bölüm nihayet Vartol ve Cumali amca konusunda giriş yapılacak. Hatta 2 video öncesinde söylediğim ancak henüz gerçekleşmeyen Vartol Yamaç görüşmesi de bizleri bekliyor. Afganistan'a Cumali amcanın peşine düşen Vartol mevzuyu çözüyor ve Cumali amcaya ulaşıyor. Ve elde ettiği gelişmeleri Yamaç'ı arayarak birer birer anlatacak. Yamaç ve Vartol'un yapacağı telefon görüşmesiyle beraber Cumali amca senaryosu tamamen başlamış olacak. Hatta Yamaç'ın ilk başta Nedim'le görüştükten sonra Cumali amcayla görüşme yapması bekleniyor. Fakat elbette Yamaç o kişinin amcası olduğunu bilmeyecek. Nedim'in de dediği gibi aslında Cumali amca Yamaç'ı beklediğinden daha yakın. Fakat Yamaç bunu hemen fark etmeyecek. Bu durum birkaç bölüme yayılarak yaşanacak. Öte yandan sahneye çıkacak olan Cumali amcadan Erdenetlere karşı sağlam bir hamle gelecek. Koçovalıların Erdenetlerle olan savaşında ağırlığını ortaya koyması beklenen Cumali amca yapacağı hamleyle herkesi ekranlara kilitleyecek. Zaten Erdenetlerle Cumali amca arasında mevcut bir savaş vardı. Özellikle uyuşturucu konusunda. Hatta bu konu yüzünden zamanında İdris'le araları bozulan Cumali amca Koçovalıların da tepkisini çekecek. Öte yandan Nedim aracılığıyla başta Yamaç olmak üzere tüm Koçovalılar Cumali amcayla yollarını birleştirecek. Böylelikle Yamaç Erdenetlere karşı daha da güçlü bir hale gelecek. Öte yandan Vartolu ise yılbaşı tatilinin hemen ardından yeniden diziye dahil olacak ve Afganistan'dan İstanbul'a dönüş yaparak bombaları teker teker patlatacak. İlk başta Selim'in ölümüyle neye uğradığını şaşıracak, sonrasında ise Cengiz'in ipini çekmek için Vartolu klasına yakışır bir şekilde hamleler yapacak.